Şimdi anketlere baktığımızda son dönemde de demokratların %65'i aslında Biden'ın çekilmesi gerektiğini söylüyordu. Ama o son mitinglerde sürekli devam edeceği yönünde mesajlar vermeyi sürdürdü. Hatta New York Times çok çarpıcı bir iddiayla Netanyahu'ya bu hazzı yaşatmayacaktır, gitmeyecektir demişti. Peki neden bu kararı aldı? Bundan sonrası için ne olacak? Soralım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına Şuay Hanım. İyi haftalar. İyi haftalar Semiha Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bu zamana kadar evet hani çok konuşuldu gafları, merdiven çıkamadığı görüntüleri, artık çok yaşlandı yorumları, havayla tokalaştı, böyle garip zamanları da vardı. Şimdi bu görüntüler mi acaba ona olan güveni bitirdi ve kendisi de sonunda ikna edildi? Ya da ne oldu? Gitmesine sebep siz ne görüyorsunuz, ne okuyorsunuz? Teşekkür ediyorum Semiha Hanım. Tabii tek bir sebebi saymak mümkün gibi gözükmüyor. Dün akşam Biden'ın Amerika'daki istifasını tweetle bildirmesinden birkaç saat önce Biden'ın kampanyasından sorumlu olan kişinin bir Amerikan televizyonda bu seçimde Biden'ın nasıl bir kampanya yürütüleceğini anlattığı bir ortamda Biden'ın öyle görünüyor ki bu kararı aslında nasıl verdiğiyle ilgili ciddi şüpheler var. Zaten Biden çok ısrarcıydı adaylık konusunda. Hatta son biliyorsunuz birkaç gün içerisindeki Covid olma meselesine kadar da bu ısrarı devam ediyordu ama şu da artık Amerikan kamuoyuna yansımıştı. Demokratların önemli isimleri ki burada Obama da buna dahil eşi Jill Biden üzerinden Biden'a bir baskı alanı oluşturduğuna dair. Bana kalırsa Biden bence hala kendi istemesine rağmen başkan adayı olmak açısından bu son baskılara kendi Demokrat Parti camiasından gelen baskılara dayanamadığı için ben adaylığı bıraktığını düşünüyorum. Nitekim ilk tweetindeki mektubuna baktığımızda oradaki aslında Kamala Harris'e teşekkür ediyor ama bir başkan adayı olarak göstermiyordu. Hemen 15 dakika sonra evet, ikinci bir tweet atması da buradaki belirsizliği bence netleştirmesi açısından bir tweet daha atılması gerektiği yönünde bir yaklaşım benimsendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Biden bence çok istemesine rağmen hem Obama hem Clinton'lardan gelen baskı nedeniyle bir de elbette bağışçılar meselesi çok önemli. Bu noktada Biden'ın NATO zirvesi ve sonrasındaki konuşulanlar ve bir de geçtiğimiz ay Trump'la yaptığı münazara gerçekten çok kötüydü demokratlar adına. Tüm bunların bir baskı sonucu istifaya ya daha doğrusu geri çekilmeye götürdüğünü söylemek mümkün. Peki Trump'a da bir suikast girişimi oldu. O da öldürülmek istendi. Şimdi Biden'ın adaylıktan çekildiğini konuşuyoruz. Biden ve Trump'sız bir ABD mi isteniyor sizce? Semiha Hanım tabii bunu söylemek kolay değil ama Trump'ın istenmediği kesin, bu bir gerçeklik. Biz bunu önceki başkanlık döneminde de gördük. İzlemeyi düşündüğü politikalar Amerika Birleşik Devletleri'nin hem ekonomik açıdan küresel ekonomide hem de küresel sistem içerisindeki yeri nedeniyle Trump'ın istenmediği kesin. Biden konusuna gelince bana sorarsanız demokratlar ya da belki hep çok konuşuluyor, bu Amerikan kamuoyunda da kullanılan bir kavram, müesses nizam kazanacak bir Demokrat Parti adayı istiyor. O yüzden de Biden'ın biraz oyun dışı bırakıldığını görmek lazım. Ama tabii ki hem Biden'ın işaret ettiği sonrasında dün akşam Clinton'ın destekliyoruz dediği Kamala Harris böyle bir isim mi? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Nasıl görüyorsunuz peki Harris'in adaylık iddiasını? Sizce Trump'ın karşısında yeterince güçlü mü? Bana sorarsanız son suikast girişiminden sonraki süreçte şu anda Trump'ın karşısında hangi isim olursa olsun çok kolay bir seçim olmayacak demokratlar için. Kamala Harris noktasında da başkan yardımcılığı döneminde hem iç siyasette hem dış siyasette portfolyosundaki hiçbir siyasi görevi tam tamamlayamamış bir isim. O yüzden açıkçası silik bir başkan yardımcılığı vardı. Hatta dün kendisinin attığı tweette demokratları bir arada toplamayı başaracağım dedi. Çünkü bu süreç içerisinde hem ekibini kuramadı hem demokratların bağışçıları arasında bir birlik oluşturamadı. Dolayısıyla bence Kamala Harris'in işi önce aday olmak konusunda kolay değil. Sonrasında da Trump'ın zaten tarzını biliyoruz. Çok kolay bir seçim olmayacak. Zaten aynen Harris'i duyunca Biden'dan daha kolay benim için dedi. Öyle mi acaba? Bence o kadar kolay değil ama Trump'ın tabii ki önde götürdüğü bir sürecin içindeyiz. Hem davalar hem son meseleler Trump'ı bir şekilde Amerikan kamuoyunda ön plana çıkardı. Ama Kamala Harris kadın olması,
birçok farklı özelliğiyle yepyeni bir kampanya kurgulanacak demokratlar tarafından. Bu hikaye ne kadar satın alınabilir bir hikaye olacağı, Trump'ın da ne kadar zorlanacağını belirleyecek. Bir de dün akşam şu çok konuşuldu. Kısacık onu da rica edeceğim. Biden başkan adaylığını sosyal medyadan bırakan ilk ABD başkanı oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu daha Bize çok ne özellikle olmuş Covid olabileceğini için anlatıyor yani sosyal medyadan paylaşması. Çok mu planlı, çok mu ani? Bence ikisi birden bırakılması çok isteniyordu çünkü adaylığı. Bu noktada planlı bir açıklama gibi ama zamanlaması ani görünüyor. Bir de tabii ki Covid olduğunu söylemiş birinin kamuoyu önüne çıkmış olması belki iyi. Peki, bağlantımızda bir sıkıntı var. Uzaktan bağlantı sağlamıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Şahin İlhan Açıkalın'la Biden'ın geri çekilmesi meselesini konuştuk.